Kendinizi üzmeyin lütfen. Daha çok gençsiniz. Geçmiş olsun. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü öncesi akıllardaki en kritik soruları tek tek ele alıyoruz. Asil yemeğe kimi getirdi? Doğa ve Fatih bu kez gerçekten boşanmanın eşiğinde mi? Ömer'i nasıl bir kader bekliyor? Videomuza geçmeden önce Ömer'e bir şey olmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi gelin fragmanların işaret ettiği tüm detayları adım adım birlikte çözelim. Öncelikle Asil meselesi. Son bölümdeki tekne davetini Fatih'in mahvetmesi Asil'i bambaşka bir çizgiye itti. Asil'in sabrının bir sınırı yok. Bu karakterin en tehlikeli yanı rakibini sahada değil aklında yenmeye çalışması. Yeni bölümde Asil'in Doğa ve Fatih'le organize ettiği özel bir yemekte iplerin kopma noktasına geldiğini göreceğiz. Bu yemeğin kritik sürprizi ise sonradan masaya dahil olan bir isim. Fragmanda Doğan'ın kontrolden çıktığı anları ve giydiği kıyafeti dikkatle inceleyince o görüntülerin bu yemekten kareler olduğunu anlıyoruz. İlk fragmandaki sabah kahvaltısı sahnesinde ise Doğan'ın "Asil yemeğe kimle geldi biliyor musunuz?" diyerek hala ne kadar öfkeli olduğunu aileye anlatması gecenin etkisinin sabaha taşındığını açıkça gösteriyor. Tüm bu kırıntılar birleştiğinde yemekteki sürpriz misafir sorusunun cevabı bize doğru hızla yaklaşıyor. Gelelim en çok konuşulan soruya. Asil masaya kimi getirdi? Çimen ihtimali ilk başta kulağa mantıklı gelse de Fatih ile Asil'in yumruk yumruğa gelmesi bu seçeneği baştan eledi. Asıl şüphemizi güçlendiren ise iki veri. İlki ilk fragmanda Doğan'ın öfke patlaması, ikincisi ikinci fragmanda kıyafet eşleşmesiyle gece sahnesinin çakışması. Üstüne bir de kulislerden sızan set fotoğraflarında Aylin'i canlandıran oyuncunun görülmesi eklenince tablo netleşti. Asil yemeğe Fatih'in geçmişte Doğa'yı aldattığı Aylin'le geldi. Bu hamle salt bir provokasyon değil, uzun vadeli bir planın ilk basamağı. Asil'in düğmeye basıp seyretme biçimi tam olarak bu. Eski bir yarayı yeniden kanatıp karşı tarafı kendi kendine tüketmeye zorlamak. Peki Asil'in amacı ne? Çok net. Doğa ile Fatih arasındaki son köprüleri de yakmak ve Fatih'i hem psikolojik hem de ekonomik olarak güçsüzleştirmek. Çünkü Asil rakibini yalnız bıraktığında onu yönetebileceğini düşünüyor. Bu hamlenin iki olası sonucu var. Birincisi, Fatih Asil'in rüzgarına kapılıp kendini kaybeder ve her adım onu daha da geri dönüşü zor bir noktaya taşır. İkincisi, Fatih bu şok hamleyi tersine çevirip Aylin kartını Asil'e karşı kullanmanın bir yolunu bulur. Ancak burada kritik ince çizgi şu: vereceği karşılığın tonu. Fazla sert bir çıkış Asil'in kurmak istediği oyuna hizmet eder. Ölçülü ve stratejik bir hamle ise tabloyu tersine çevirebilir. Doğa cephesine geçtiğimizde iki güçlü duygu yan yana yürüyor: öfke ve kırgınlık. Aldatılmanın tortusu kolay silinmiyor. Asil'in Aylin hamlesi Doğan'ın bugüne kadar bastırdığı acıları bir anda yüzeye çıkaracak. Fragmandaki kontrolsüz tepkisi yalnızca o geceye değil, geçmişte kalan ama izleri tazeliğini koruyan bir yaraya. Doğa için mesele yalnızca bir eski defterin açılması değil, aynı zamanda aynı acıyı yeniden yaşama korkusunun tetiklenmesi. Bundan dolayı yeni bölümde Doğan'ın artık yeter çizgisine önce zihnen sonra da somut adımlarla yaklaştığını göreceğiz. Bu baskı yalnızca bireysel değil, çevrenin, ailelerin ve sosyal çevrenin de baskısı var. Peki Doğa ve Fatih bu kez boşanıyor mu? Bu sorunun cevabını iki aşamalı düşünelim. Kısa vadede yasal süreç hemen başlamayabilir. Ancak duygusal kopuş açısından yeni bölüm bir dönüm noktası. Çünkü bu sefer kriz yalnızca ikili arasındaki güveni değil, aileler arası dengeleri de hedef alıyor. Aylin'in masaya gelişi, Ünal ailesi ve Doğan'ın çevresi için de açık bir meydan okuma. Böyle bir tabloda Fatih'in iş ve itibar kaybı riskini de hesaba katarsak, Doğan'ın bu ilişki sürdürülemez diyen sesini daha yüksek duyacağız. Yine de son sözü belirleyecek olan Asil'in planında bir açık yakalanıp yakalanmayacağı ve Fatih'in nasıl bir onarım strateji geliştireceği olacak. Şimdi Asil'in zihnindeki plana biraz daha yakından bakalım. Asil, krizi anlık bir patlama olarak değil, domino taşı gibi ardışık bir zincir olarak kurguluyor. Aylin hamlesiyle önce duygusal zemini sarsıyor. Ardından Fatih'i aile içinde yalnızlaştırıp iş hayatında da köşeye sıkıştırmaya hedefliyor. Böylece Fatih refleksle vereceği bir karşı saldırıda kendi hatasını büyütebilir. Nitekim sert cevap ihtimali fragman dilinde mevcut.
Fakat sert bir cevap akılcı bir stratejiyle desteklenmezse Asil'in tam da görmek istediği fotoğraf oluşur. Kontrolü kaybetmiş bir Fatih. Gelelim Ömer cephesine. Sezonun başından beri bir sır gibi örülen o gece ve köprü kazası yeni bölümde ahlaki bir ikileme dönüşüyor. Ömer'in önünde iki yol var. Suçunu itiraf ederek bedel ödemek ve masum birine ya da masum addedilen bir ihtimali kurtarmak ya da yeni doğan bebeği ve Kıvılcım'ı yalnız bırakmamak adına susmak. Bu yalnızca hukuki bir tercih değil, vicdanın, babalığın ve sevginin kesiştiği zor bir kavşak. Fragmanlardaki dil ve bölüm içi ipuçları Ömer'in aleyhine işleyen sürecin hızlandığını gösteriyor. Delillerin görünür yüzü onu işaret ediyor. Fakat dizinin anlatım dili bizim alışık olduğumuz ilk görünen gerçek değildir ilkesini fısıldıyor. Peki Ömer gerçekten suçlu mu? Yüzeydeki tüm işaretler evet diyor. İlk bölümde kafa dağıtmak için gittiği mekanda tartışan çift, Kıvılcım'ın doktorları Nilgün ve Hakan'ın oğlu Furkan ile sevgilisi Yeşim'di. Ardından gelen kaza ve boş yol görüntüsü, son bölümde ise Furkan'ın hatırladığı detaylarda arabanın içinde büyüyen kavganın köprüye taşınması ve Yeşim'in araçtan inip o yağmurlu gecede köprüde kalması. Tüm bu parçaları ard arda koyduğumuzda Ömer yağmurun etkisiyle görüşünü kaybetti, çarptı ve fark etmeden devam ettiği ihtimali beliriyor. Bu yüzden izleyici olarak ilk anda hepimiz aynı yöne bakıyoruz. İşte tam burada alternatif senaryo devreye giriyor. Nilgün'ün ortadan kaybolduğu dönemi hatırlayın. Bir anne olarak oğlunu kurtarmak için her yolu deneyebilecek bir profilden söz ediyoruz. Hakan'ın her şeyi kontrol altında tutma refleksiyle birleşince akla şu ihtimal geliyor. O gece olanların gerçek akışını perdeleyen, suçu Ömer'in üzerine yıkacak şekilde tasarlanmış bir kurgu. Yani Yeşim'in ölümüne sebep olan kişinin Furkan olabileceği, ancak delil zincirinin ustaca kaydırılarak Ömer'i suçlu gösterdiği bir plan. Böyle bir kurgu, sahte tanık beyanlarından zaman çizelgesinin manipülasyonuna kadar pek çok ince detaya yaslanabilir. Nilgün'ün ortadan kaybolması da bu planın hazırlık evresine işaret ediyor olabilir. Bu teori niçin güçlü? 1. Ömer'in katil olarak hapishanede çürümesi, dizi dinamiği açısından Kıvılcım ve Ömer hattını uzun süre devre dışı bırakır. Oysa sezonun omurgası bu ilişkinin sınanması üzerine kurulu. 2. Suçun adım adım çözülmesi izleyiciye gizem, adalet ekseninde yüksek bir merak duygusu sağlar. 3. Nilgün ve Hakan'ın mesleki kimlikleri tıbbi ve hukuki süreçleri manipüle edebilecek kadar bilgiye erişimlerini ima eder. Bu da plana erişim ihtimalini canlı tutar. 4. Fragman kurgusu bazen bilerek yanlış yöne baktırır. Özellikle de ardında daha büyük bir ters köşe saklıyorsa. Elbette kesin hükme varmak için bölüm içi yeni delillere ihtiyacımız var. Kamera kayıtları, olay anında köprü civarındaki araç geçişleri, telefon sinyal verileri, Yeşim'in araçtan iniş anı, fren izleri ve çarpma yüksekliği gibi teknik detaylar gerçeğin yönünü gösterecek. Eğer fren izi yoksa ve çarpma açısı düşükse fark edilmeyen temas kuvvetlenir. Ancak Yeşim'in köprüde yalnız kalma süresiyle Furkan'ın rotası çakışıyorsa başka bir temas olasılığı da doğar. Ayrıca Nilgün'ün ortadan kaybolduğu süre, Hakan'ın o geceki izahları ve Furkan'ın panik anları birbirlerini doğruluyor mu? Yoksa küçük tutarsızlıklar mı var? Bu tür mikro detaylar suyun akışını tersine çevirebilir. Bu noktada Kıvılcım'ın hikayedeki ağırlığı artacak. Yeni doğan bebekle sorumlulukları katlanan Kıvılcım, bir yandan Ömer'e duyduğu sevgiyle hareket ederken, diğer yandan adalet duygusunu terk edemeyecek. Onu en çok zorlayan şey de bu olacak. Sevdiğin insanı kurtarmak ile doğru olanı yapmak arasındaki denge. Eğer Ömer susmayı seçerse Kıvılcım'ın güven testi daha sertleşecek. İtiraf gelirse birliktelik yara alacak ama temel sağlamlaşacak. Benim beklentim ilişkinin dağılmak yerine daha çok sınanacağı ve bu sınavı geçmelerini sağlayacak küçük ama kritik bir işbirliğiyle gerçeğe yaklaşılacağı yönünde.